Bahçemizi yaza hazırlıyoruz. Hadi gelin hep birlikte bahçemizi bu halden bu hale nasıl getirdiğimize bakalım. Hollanda sizin de bildiğiniz gibi çok fazla yağış alan bir ülke. O yüzden gerçekten bahçeyi ne kadar temizlersek temizleyelim otların yeşermesi çok kısa bir süreyi buluyor. Tamam. İnandım tamam. O yüzden bir süre sonra ben artık saldım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hani bir yere kadar temizledim, koparıyorum, bir şey yapıyorum ama bir yerden sonra artık bakıyorum ertesi gün yine yağış ve hemen ortalık yine yeşermeye başlıyor. Şimdi kısaca bir hemen otları temizlemekle başlayacağız. Daha sonrasında işte Karcher'la güzel bir bu taşların temizliğini, etrafın temizliğini yapacağız. Sonra mobilyalarımızın üstü açılacak ve keyif vakti başlayacak bizim için. O zaman biz de bahçenin keyfini çıkarmak için bir an evvel işe koyulalım. Yavaş yavaş önce şuradaki otları temizlemekle başlayalım. Bunlar ne yazık ki çok çabuk yeşeriyorlar. Bütün taşların arasında. Bunlara daha sonra biz ilaç da almayı düşünüyoruz bu arada. Marketlerde işte bunları kurutmak için aslında özel ilaçlar bulunuyor. Belki şimdi temizliğini yaptıktan sonra bu ilaçlardan da alır sıkarız. Çünkü gerçekten yağmur yağdığı dakika çok çabuk yeşeriyor buralar. Şu otları kopardığım yerden deniz kumu çıkıyor bu arada burada. Hatta şöyle deniz kabukları falan çıkıyor. Hollanda'nın şöyle yoralım. Şimdi bunları temizleyeceğiz güzelce. Bir de arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Kuşlar çok fazla çiçek ya da ot taşıyorlar. Bazen böyle bir anda bakıyorum bahçenin bir kenarında bir çiçek yeşeriyor falan. Hani başka bir çiçek beliriyor. Diyorum bu nereden çıktı ya falan. Daha sonra dikkatimi çekti. Fazla kuş buralara bir şeyler taşıyorlar. Biraz onların da katkıları var yani bahçemizde. Biz temizleyebildiğimiz kadarını, koparabildiğimiz kadarını koparacağız. Sonrasında işi birazcık da Karcher'a bırakacağız. Ondan da çok memnunuz bu arada. Onu da kullanırken göreceksiniz. Şimdi bu yolduğumuz otları bu arada bahçemizde şu şekilde bir tane çöp kutumuz var. Yeşil kapaklı. Bunların hepsini ona atıyoruz. Daha sonra onların bir günü oluyor. Ve o günde dışarı çıkartıyoruz bunu. Bu yeşillikler için olanı bu yeşil kapaklı çöplerimize topluyoruz. Bugün başlamak için epeyce bir geç saate kaldık. Aslında şu an saat kaç biliyor musunuz? Kaç şu an? 9.30 herhalde değil mi? 9.30 ama hava hala kararmadı burada. O yüzden hazırda ya, güneşin gitmesini de bekledik biraz aslında. Bizim için iyi oldu. Hava hem çok güzel hem de güneşli olmadığı için rahatsız etmiyor bizi. Arkadaşlar mesela şunları hep kuşlar taşıyor şu tarz çiçekleri. Ve her yerde bunlardan var yani. Bunlar o kadar çok çoğalıyorlar ki. Çok bunlarla şey yapıyorum. Allah'tan onların çıkması çok kolay mesela şunlar hani şöyle çektiğinde
Genel olarak geliyorlar. Bunu temizlemesi Allah'tan daha kolay. Bu arada eldivenlerime bakar mısınız? Tatlılıklarına. Bu tarz çok fazla eldiven satılıyor burada. Şu içleri de böyle su geçirmez şey yapmışlar. Burası kumaş. Burası bu şekilde su geçirmez, daha sert bir materyali var. Çok güzel bunlar da. Bahçemizi bir yaza hazırlıyoruz. Videomuzun ikinci gününden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bahçe için biraz dekoratif ürünler almaya gidiyorum. Bunları çok beğendim. Bunları aklımızda bulunduralım. Bahçeye çok tatlı olabilir. Bunlar şöyle aklımızda olsunlar o zaman. Şimdi alışverişimi yaptım arkadaşlar. Yavaş yavaş eve doğru dönüyorum. Bahçeyi renklendireceğimi düşündüğüm ne varsa aldım. Arkadaşlar şöyle bir farkına bir bakın. Bilmiyorum tam belli oluyordur ya bak. Bakın şu şekilde göstereyim. Buralar yeşeriyorlar. Çok yağmurlu zamanlarda Hollanda'da bu şekilde. Şöyle göstereyim direkt. Taşların üstü felaket yosun oluyor. Şöyle. Ve biz şu şekilde temizliyoruz. İşte temizliğinde şöyle şeyler oluyor tabii ki. Osman. So, electricity is something for you? Well, I hope it works. Thank you so much. Arkadaşlar az önce komşumuz geldi. O da kendi bize makinesini getirmiş, bahçe temizleme makinesini. Bizimki çok fazla böyle etrafa sıçratıyor. Aslında bizde de o yuvarlak başlıktan var ama biz hani çok fazla o yuvarlak başlıkla yaptığımızda aşırı etkisini göremediğimiz için bununla denemeyi tercih ettik. Ben bakacağım şuna. O da bize yuvarlak başlıklısını getirmiş. Hani belki bizde olmadığını düşünerek iyi olur. Hem çok sıçratmaz, siz kirlenmezsiniz gibi. Kıyamam ama bizim makinamıza uymadı. Sonra kendi makinesini getirdi şimdi. Onunla deniyoruz. O da bizim hortuma uymuyor falan. Şimdi yine gitti bir şeyler denemeye, kıyamam ya. Şu an bize bayağı şey yapmak istiyor o da, hani yardım etmek istiyor. Daha rahat olmasını sağlamaya çalışıyor falan. Gitti şimdi bir şeyler almaya gitti. Bakalım. Arkadaşlar şöyle çıkan yabani otları kurutabilmek için özellikle şu taşların arasında, biz şu an temizlediğimiz için çok fazla kalmadı ama şu taşların arasında ve şu beyaz taşların, onların altında yabani otlar çıkmaması için şöyle bir şey aldık, ilaç aldık. Bu şekilde özellikle çıkan yerlere sıkmaya çalışıyoruz. Sirke gibi kokuyor. Kokusu tam olarak sirke gibi. Arkadaşlar evimizin şu kenarına arılar yuva yapmış. Ve arı dediklerim şöyle bir şey yani. Şöyle bilmiyorum ne kadar görünüyor ama aşırı büyük yani. Ay! O yüzden biraz şu an temizleme işimizi zorlaştırıyorlar. Bakın şu delikten giriyorlar tam olarak şuradan. Şuradan içeri bir yere giriyorlar. Yuva yapmışlar yani.
çözüm bulmamız gerekiyor. Alırken bu yastıkları göstermiştim. Bunlardan alabilirim diye. Şu ikisini seçtim. Tatlılar bence. Renk katacaklarını düşünüyorum. Bardak altlıkları aldım. Bunlar da çok tatlı. Renkli renkli. Güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle limonlu bir muz aldım. Limonlu bir muz aldım. Mum aldım. Şöyle bir tane rüzgar gülü aldım. Bu da aynı şekilde şuradan güneş alıyor. Güneş enerjiyle. Yine aynı şekilde şöyle set halinde ışıklar aldım. Bunlar da aynı şekilde güneş enerjili. Bir adet de şöyle cüce aldım. Çok tatlı. Bu da aynı şekilde şöyle arkasında güneş enerjili. Ve önünden burasından akşam gece güneş enerjisini aldıktan sonra ışık yanıyor. Bir de Türkiye'den gelirken bu tarz şeyler almıştım. Ben bu tarz şeyleri de çok seviyorum. Minik getirdim. Bavulda zarar görmemesini istediğim için. Bu sesler benim çok hoşuma gidiyor. Çok sakinleştiriyor. Bunlar da böyle nar. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a